Videoya geçmeden önce lütfen beğenerek destek vermeyi unutmayın. Percy ve Leslie Dunbar birbirlerini seven iki aşıklardı. 1906 senesinde evlendiler. 1908 senesinde ilk evlatları Bobby Dunbar dünyaya geldi. 8 Nisan günü dünyaya gelmiş, doğumuyla birlikte ailesine ziyafet sofraları hazırlatmıştı. Ağustos 1912'ye gelindiğinde Bobby artık 4 yaşındaydı. Hiperaktifti ve çok yaramazdı. 23 Ağustos 1912'de babası balık avı için Landry Parish yakınlarındaki bir gölete gitme hazırlığı yapıyordu. Bu aktiviteyi oğlu Bobby ile birlikte yapma niyetindeydi. Ama daha sonra eşi ve ufak oğlu da onlara eşlik etti. Ve ailecek bir geziye çıktılar. Bir gün sürecek olan bu gezi Dunbar ailesi için bir kabusa dönecekti. Dunbar ailesi 23 Ağustos günü Swayze Gölü'ne vardı. Bobby ve babası 1-2 saat gölde oyun oynadılar. Daha sonra babası balık avlamak üzere 300 metre uzaktaki başka bir bölgeye gitti. 2 saatin sonunda baba Percy artık yorulmuştu. Anne Leslie 10 dakika sonra oğullarının görünürde olmadığını fark etti ve eşinden oğlunu çağırmasını istedi. Percy oğluna seslendi ama herhangi bir yanıt alamadı. Aile gölün kenarını, arka tarafları, ağaçlık alanları ve yol kenarlarını saatlerce aradı. Ama Bobby ortalarda yoktu. Akşam saatlerine kadar süren aramalar bir sonuç vermeyince Percy Dunbar polis merkezine gitti ve durumu anlattı. Ekipler gölün çevresini ve gölü aramaya başladılar. Ama günler süren arama çalışmalarında Bobby'ye ait hiçbir iz bulunamadı. Aile ve ekipler yavaş yavaş umutlarını kaybediyorlardı. Muhtemelen Bobby gölde yüzerken bir şekilde boğulmuştu ya da çevrede gezerken birileri tarafından kaçırılmıştı. Ekipler gölün içindeki balçağa saplanmış olacağını düşünerek gölün içinde dinamitler patlattılar. Ama bu da bir sonuç getirmedi. 7. ayın sonuna gelindiğinde arama çalışmaları artık durmuş, Bobby kaderiyle baş başa bırakılmıştı. Ama bir ay sonra aileyi büyük bir sürpriz bekliyordu. Sekizinci ayda beklenmedik bir gelişme oldu. Hikayenin ekseni bambaşka bir yöne kaydı. Gezgin bir tamirci olan William Walters, piyano başta olmak üzere birçok aleti tamir edebiliyordu. Yine tamir için seyahate çıktığı bir esnada yanına bir de çocuk almıştı. Seyahatin ikinci gününde William ve yanındaki çocuk yemek yemek üzere bir restoranta gittiler. Restoranın çevresinde polisler vardı. William içeriye girerken polisler William'ın hareketlerinden şüphelendi. Ekipler William'ın yanına gitti ve burada ne işi olduğunu, yanındaki çocuğun kim olduğunu sordular. William çocuğun Bruce Anderson olduğunu, ailesinin yanında çalışan Julia Anderson isminde bir kadının oğlu olduğunu söyledi. William ekiplere Julia'dan izin aldığını ve birlikte kısa bir seyahate çıktıklarını anlattı. Polisler buna pek inanmadılar. William ve yanındaki çocuğu alıp polis departmanına götürdüler. Polis departmanında kaybolan çocuk dosyalarını inceleyen ekipler, William'ın yanındaki çocukla büyük ölçüde eşleşen bir kayıp vakası tespit ettiler. Kayıp ilanında yazan isim Bobby Dunbar'dı. William'ın yanındaki gerçekten de Bobby miydi? Ekipler bunu öğrenmek üzere Bobby Dunbar'ın ailesine ulaştı ve çocuğu teyit etmek üzere hemen Mississippi'ye gelmelerini istedi. Bu çağrıdan sonra aile hemen Mississippi'ye geldi. Kimi kaynaklara göre çocuk Leslie'yi karşısında görünce anne diye bağırmış ve sarılmıştı. Kimi kaynaklara göre de sadece ağlamıştı. O anlarda ne yaşandığı tam olarak bilinmiyor. Leslie çocukla karşılaşınca onun kendi evladı olup olmadığından pek emin olamadı. Bu evrede polisler Dunbar ailesine çocuğu alıp bir otele gitmelerini, birkaç gün sonra da kendilerine haber vermelerini istedi. Bir anne öz evladını nasıl tanıyamamıştı? Çocuk gerçekten de Bobby miydi? Herkes bu garip olayın nasıl neticeleneceğini merak ediyordu. Dunbar ailesi tarafında bunlar yaşanırken tamirci William Walters ise polisler tarafından parmaklıklar ardına gönderilmişti.
İddialara göre William anlattıklarını doğrulayan tanıklar bulmuş ve kendi lehinde tanıklık yaptırmıştı. Ama ekipler tanıkları pek inandırıcı bulmamışlardı. O yüzden William için işler her geçen gün daha da çıkmaza giriyordu. Dahmer ailesi aldıkları izin sonrasında çocuğu kendi evlerine götürdüler. Anne Leslie bir sonraki gün çocuğa banyo yaptırdı. İşte o esnada çocuğun vücudundaki yara ve benlerden onun oğlu Bobby olduğunu anladı. Leslie artık emindi. Hemen polislere gitti ve çocuğun kendi öz oğlu olduğunu söyledi. Ekipler Leslie'nin doğru söylediğini düşünüyorlardı. O yüzden çocuğu Dahmer ailesine teslim ettiler. Gariptir ki Bobby olduğu iddia edilen çocuk hiçbir şey söylemiyor, olayın netliğe kavuşmasını güçleştiriyordu. Bu gelişmeden sonra Dahmer ailesi yuvalarına döndü. Geri gelmelerini dört gözle bekleyen komşuları Bobby için bir kutlama yemeği verdi. Ve Dahmer ailesinin sevincini paylaştı. Dahmer ailesi evlerine ulaştığı sıralarda çok garip bir gelişme yaşandı. Julia Anderson isminde bir kadın olanları öğrenmiş ve polis merkezine gitmişti. Julia o çocuğun kendi öz evladı Bruce olduğunu hemen kendisine verilmesini istedi. Julia evli değildi ve William Walters'ın söylediği gibi Walters'ların evinde çalışıyordu. Kadın evladını 2 günlüğüne William'a emanet ettiğini, beraber gezintiye çıktıklarını söyledi. William'ın söylediği her şey doğru, büyük bir hata yapıyorsunuz dedi. Polisler Julia'ya Dahmer ailesine verilen çocuk da dahil olmak üzere 5 farklı erkek çocuk resmi gösterdi. Ne gariptir ki Julia kendi oğlunu tanıyamadı. Daha doğrusu resimden emin olamadığı için karar veremediğini söyledi. Ayrıca çocuğun vücudundaki yaralar hakkında da bir bilgisi yoktu. 2 gün sonra Dahmer ailesi çocuğu geri getirdi. Çocuk Julia'yı gördüğünde hiçbir tepki vermedi. Julia çocuğun vücuduna baktı ve kendi çocuğu olduğuna emin olduğunu söyledi. Julia'nın ahlaki açıdan polislerin gözünde kötü bir imajı vardı. Çünkü evli değildi. En önemlisi çocuğun kendisi bile ona anne demiyordu. O yüzden çocuğu Julia'ya vermediler. Bu andan itibaren olay Julia tarafından mahkemeye taşındı ve yıllar sürecek bir mahkeme süreci başladı. Bu dönemde Julia çalıştığı yerden izinler aldı ve sürekli kilometrelerce uzaktaki mahkemeye gitti. Duruşmalara evladını teşhis etmesi için onları tanıyan isimler getirdi. Hem de bunu her duruşmada yaptı. Aynı zamanda William Walters'ı da cezaevinden çıkarmak istiyordu. Birçok tanık daha Bobby Dahmer kaybolmadan önce çocuğu William'la birlikte gördüklerini iddia etti. Ama mahkeme bu iddialara inanmayı reddetti ve çocuğun velayetini Dahmer ailesine verdi. Bu arada William Walters da tam 2 yıl cezaevinde yattı ve daha sonra serbest kaldı. Çocuk öldüğü güne kadar, yani 1966'ya kadar Dahmer ailesiyle yaşadı. Bobby Dahmer ismiyle hayatını devam ettirdi. 4 çocuk babası, dindar bir Hristiyan oldu. Julia ise öldüğü güne kadar evladını Dahmer ailesinin kaçırdığını iddia etmeye devam etti. Bobby Dahmer öldükten yıllar sonra torunu Margaret bu olayı öğrendi ve gerçekleri öğrenmek için babası Bob Dahmer'ı DNA testi yaptırması için ikna etti. Bob DNA testi yaptırdıktan sonra alınan örnekler bir kuzeninkiyle karşılaştırıldı. Sonuçlar ilginçti. Çünkü Bob'un Dahmer ailesiyle bir kan bağı yoktu. Aslında Margaret, babasının Dahmer ailesine mensup olduğunu ispatlamayı umuyordu. Ama çıkan sonuçlar onu da şok etti. Bu olaydan sonra çocuğun Anderson ailesinin bir ferdi olduğu düşünüldü. Ama belki de iki aileye de mensup değildi. Bambaşka bir isim de olabilirdi. William Walters 1945 senesinde hayatını kaybetmişti. DNA testi sonucu William Walters'ın ailesini de memnun etti. Zira 2 yıl cezaevinde yatan dedeleri için yüklü bir tazminat alabileceklerini umuyorlardı.